Evet, marş motorumuzun arızalanması sebebiyle marş motorunu söküp tamir edeceğiz. Marş motorunu sökmeden önce aracımızın aküsünün eksi kutup başını söküyoruz. Yani şu siyah kabloyu söküyoruz. Söktükten sonra marş motorunun somunlarını sökmemiz gerekiyor. Şurada sağ tarafta 2 tane somunu var. Şu alttaki, şu da üstteki. Bu iki vidayı söküyoruz. Daha sonra şu sol tarafta şu kalın kablonun girdiği bir somun var. O somunu söküyoruz ve yine burada aynı şekilde bir somun daha var. Şu kablonun bağlı olduğu. O somunu da söküp marş motorunu yerinden çıkartacağız. Gösterdiğim somunları söktükten sonra, vidaları söktükten sonra videoya devam edeceğim. Evet, marş motorumuzu söktük. Şöyle çıkartıyorum. Marş motorunu sökerken şu iki vidadan bahsetmiştim. Bir tane de aşağıda var arkadaşlar. Onu göstermeyi unuttum. Aşağıda da bir tane var. Onu da söküyoruz. Daha sonra burada anlattığım somunlarda yine aküye giden kısım şurasıydı. Onu söküyoruz. Onu gösterdim. Bir de şurada bir tane ince bir kablo bağlıydı. Bu kontaktan gelen kablo oluyor. Bunu da söküyoruz. Daha sonra çıkartıyoruz. Evet, şimdi marş motorumuzu test edeceğiz. Marş motorunu test etmek için şaseden, yani marş motorunun şasesinden şuradan eksi bağlıyoruz. Bunu da akünün eksi kutup başına bağlamamız gerekiyor. Daha sonra marş motorunu test etmek için bakın şurada bir somun var. Bu somuna değdireceğiz. Buna değdirdiğimiz zaman marş motorunun çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Daha sonra şurada aşağıda, yani arka tarafta kalıyor. Şuradaki ince kablonun bağlı olduğu somuna da elektrik verdiğimizde marş motorunun otomatiği çalışıyor. Marş otomatiği çalışıyor. Marş otomatiği şuradaki dişli kısmını öne alır. Buradaki somun ise marş motorunu çalıştırıyor. Bakın şimdi ben test edeceğim. Onu size göstereceğim. Akünün kablolarını bağlayayım bir. Şimdi aküden gelen eksi kablomuzu marş motorunun şasisine bağlıyoruz. Daha sonra marş motorunu test etmek için şuradaki kısma değdireceğim ve çekeceğim. Bakın. Evet. Görüldüğü gibi çalışıyor marş motorumuz. Eğer burada çalışmama durumu olursa marş motorunun direkt dinamosunda arıza vardır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi marş motorumuz sağlam. Marş otomatiğini test edeceğim. Onun için de şu alttaki kısımdaki somuna değdireceğiz. Bakın, marş otomatiğini test etmek için şu somuna değdirmem lazım. Bunu gösterebilmek için eksiği sökeceğim arkadaşlar. Çünkü altta kalıyor somun. Eksiği söktüm şöyle. Artıyı direkt bağlayacağım buradan. Şimdi bakın, artıyı bağladım. Şaseye de değmemesi gerekiyor. Yani şuraya, başka herhangi bir yere değmiyor. Şimdi ben şaseye dokundurduğum zaman şuradaki dişlinin ön kısma gelmesi lazım. Yani şuraya çıkması lazım. Bakın, değdiriyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Şimdi bu neden oluyor? Şuradaki marş otomatiği arızalı arkadaşlar. Bu marş otomatiğini değiştireceğiz. Ve marş motorumuzu tamir edeceğiz. Marş otomatiğini sökmek için de şurada 3 tane somun var. Bu 3 tane somunu sökeceğiz. Ve bir tane de burada somun var. Şuradan marş motoruna bağlanan kısımdaki somun. Onu sökeceğim. Daha sonra değişimini yapacağız. Evet, marş otomatiğini söktüm. Bakın burada
söylediğim somunları söktüğümüz zaman marş otomatiği çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu karşı tarafta bir mekanizma var. Onu kontrol etmeyi göstereceğim. Şöyle eğdiğimiz zaman marş motorunu, bakın şurada dişli aşağı doğru geliyor. Şuradaki pime bastığımız zaman yukarı doğru gelecek. Bak şu anda buradaki sistem çalışıyor. Bunu bu şekilde de test ediyoruz. Bu dişli kısmının çalışması normal. Şimdi şu dişli kısmının dönüp dönmediğini güzel bir şekilde yine bir test edelim. Eksi kısmından bağlayalım. Artıyı da şuradan verelim. Bakalım bu dişlimiz güzel bir şekilde dönüyor mu? Bir de ona bakalım. Eksi kısmını yine şaseye bağladık. Şimdi şuradaki tek kalan kablodan enerjiyi vereceğim. Evet, bakın gördüğünüz gibi dönüyor. Herhangi bir sorunu yok. Şimdi bahsettiğim arızalanan parçanın yenisini alacağım. Evet, yeni aldığımız orijinal Mako marş otomatiği, Fiat Tipo araçlar için uygun olan bu arkadaşlar. Şu andaki 2024 Ocak ayı fiyatı 1200 lira. İçerisinden sadece şu bobin kısmı çıkıyor. Bobin kısmının şu karşı tarafında olan yayı ve pimi çıkmıyor. Bunu diğer söktüğümüz marş otomatiğinin üzerinde olanı kullanarak yapıyoruz. Çin malları var. Bu orijinal değil de Çin malları var bunların. Onlardan çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onların da fiyatı 1000 lira civarında. Yani bir 200 lira fark var. Ben orijinalini aldım. Şimdi bunu nasıl takacağız onu göstereceğim. Bakın şurada kesik olan bir kısım var. Bu aşağıya doğru gelecek şekilde şuradaki pime takıyoruz. Şu şekilde geçiriyoruz bakın. Taktıktan sonra şöyle oynatırsanız öne arkaya, bakın şu dişlinin zaten hareket ettiğini görürsünüz. Dışarıya da çıkmaması lazım. Çıkmıyor. Şimdi şu kısmı gres yağla yağlayacağız ve daha sonradan da bobin kısmını takacağız. Bobin kısmında şu kısım kısa olan civatalı kısmı şuraya doğru gelecek. Uzun olan da bize doğru bakacak. Bu şekilde takacağız. Şimdi ben yağlayacağım ve yerine yerleştireceğim. Evet, gres yağla yağladıktan sonra yay kısmını da görüyorsunuz zaten. Bu şekilde. Şöyle çevirdim. Ve şöyle oturtuyorum arkadaşlar. Bu şekilde iterken hemen geçmiyor. Çünkü bobin kısmı tam ortada değil. Şöyle yaparsanız bakın geçti. Yani ben tek elle yapıyorum. O yüzden zor oluyor. Zaten şöyle dik tutsaydım eğer iki elle çok rahat bir şekilde takabilirdim. Şimdi somununu takacağım. Evet, şuraya somununu taktım ve tutturdum. Dediğim gibi şu kısa olan kısım aşağıya gelecek. Oraya buradaki yüksüğü takacağız ve somununu takacağız. Evet, somunlarını sıktım. 3 tane şurada küçük somunu var. Bir tane de şuradaki somun var. Onu da sıktık. Artı enerjiyi bağladım. Bunu nereye bağlıyoruz? Şuradaki kısma bağlıyoruz. Altta kalıyor. O yüzden görünmüyor. Şimdi şu dişli kısmı görünsün diye üste aldım. Şaseyi bakın değdireceğim. Gördüğünüz gibi otomatik çalışıyor. Şuradan da artı verildiği zaman da
Marş motoru da çalışıyor. Onu da şu şekilde yapacağım. Şimdilik size göstermek amacıyla, ben zaten test ettim de size göstereceğim. Şimdi değdiriyorum. Bak şöyle çalışıyor. Görüldüğü gibi çalışıyor. Şuradan artıyı şu kısma bağlamış oldum. Biliyorsunuz arabada bu kısım sürekli bağlı. O yüzden artı sürekli buraya girer. Marş otomatiği çalıştığı zaman da marş dinamosuna da geçer. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu yerine takacağız. Yerine de takması gayet basit. Şu şekilde indiriyorum. İndirdikten sonra bu şekilde yüksük denk gelecek şekilde takıyorum. Yukarıdaki vidalarını takacağım. Üst taraftaki civatayı tutturdum. Şimdi diğer vidalarını da tutturacağım. Güzelce sıkacağım. Hangi vidaları takacağımızı gösterelim. Zaten sökmüştük şuradan 3 tane. Onları takacağız. Şuraya kalın kabloyu takacağız. İnce kablomuz var şurada. Bu kontaktan gelen tetiklemeyi de aşağıdaki kısma takacağız. Onu da biliyorsunuz zaten. Şu kısım. Oraya takacağız. Bu şekilde de montajı bitireceğiz. Testini de göstereceğim. Bağlantılarını yaptım. Vidalarını zaten biliyorsunuz. Şu tarafta 3 tane var. Bir tanesi altta. Diğeri burada 2. Bir tane de burada var 3. Üçünü de güzelce sıktım. Şurada kalın bir kablomuz var aküden gelen. O kabloyu da bize bakan kısma taktım. Ve şu ince kabloyu da, kontaktan gelen kabloyu da ortadaki kısma taktım. Şimdi testini yapacağım. Biz bunu sökmeden önce akünün kutup başını sökmüştük. Şimdi onu yerine takacağız. Evet, şimdi testini yapacağız. Biliyorsunuz bizim aracımızda start stop var. Bu modülü kendimiz araca taktık. Bununla aracımızı çalıştırabiliyoruz. Kumandadan tetikleme ile aracı çalıştıracağım. Bismillah diyerek başlıyorum. İkinci defa bastığımda aracı çalıştıracak. Evet, görüldüğü gibi araç çalıştı. Marş motorumuz çalışıyor. Kapatalım. Tekrardan test ediyorum. İkinci basışta. Evet, aracımızı çalıştırıyor. Herhangi bir sorun yok. Marş motorunu tamir ettik. Siz de bu gördüğünüz şekilde aracınızı tamir edebilirsiniz. Elinizden geliyorsa, zor değil, bilginiz olsun. Şunu da söyleyeyim size, lokma takımınız olması lazım. Lokma takımınız yoksa çok zor sökmesi vidaları. Bizde vardı, rahat bir şekilde yaptık. Hatta ben şarjlı matkapla söktüm şu tarafları. Kolay oldu. Burada 13 lokma, şurada yine 13, aşağıda 10 ve marş otomatiğini sökerken de 8 gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani şurası 8, şu ortadaki kısım 10, şura 13, şuralarda aynı şekilde 13. Onun dışında gres yağı kullandım biraz. Başka da herhangi bir malzeme kullanmadım. Videonun sonuna geldik. Eğer bu videodan bir şey öğrendiyseniz kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Kolay gelsin. Hoşça kalın.